Merhaba. Bugünkü görsel çözümlememize hoş geldiniz. Konumuz İskitler ama durun, öyle sıkıcı bir tarih dersi gibi olmayacak söz. Aksine, onları asla unutmamanızı sağlayacak çok özel, hatta biraz da şaşırtıcı bir yöntemimiz var. Ama önce abone olmayı unutmayın. Biliyorum, kulağa biraz iddialı geliyor değil mi? Yani koskoca bir antik uygarlık tek bir çizimle nasıl hatırlanır ki? Ama mümkün. Bütün bir halkın kimliğini, kültürünü, inançlarını, hepsini tek bir görselin içine şifreleyeceğiz. İşte bu görsel bizim hafıza haritamız olacak. Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu haritada gizlenmiş sırları tek tek çözeceğiz ve İskitler tarihini zihnimize adeta kazıyacağız. Hazırsanız başlayalım. Pekala, ilk durağımız kimlik kodları. Yani İskitler kimdi? Nereden geliyorlardı? Cevaplar haritamızın en beklenmedik yerlerinde saklı. Evet, yanlış görmediniz. Bu bildiğimiz İSKİ'nin, yani İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin logosu. Şimdi haklı olarak soruyorsunuzdur. Bir su idaresinin logosunun antik bir Bozkır İmparatorluğu'yla ne alakası olabilir? İşte bütün sihir tam olarak burada başlıyor. Cevap inanılmaz basit. Bakın, İSKİ kelimesinin sonuna sadece bir T harfi ekleyin. Ne oldu? İskit. İşte bu kadar. Bu basit ama etkili kelime oyunu, aklımıza kazımamız gereken en temel bilginin anahtarı. Peki neydi o temel bilgi? İşte bu. İskitler tarihte bilinen ilk Türk topluluğudur. Bu kodlama sayesinde bu kritik bilgiyi artık unutmanız neredeyse imkansız. Devam edelim. Haritamızdaki bir sonraki ipucuna geçelim. Şimdi gözünüzü şu sevimli kuşa çevirin. Bu bir saka kuşu. İsmi tanıdık geldi mi? Bir düşünün. Saka kuşu? Evet, doğru. Saka kuşu bize doğrudan Sakaları hatırlatıyor. Çünkü İskitlerin bir diğer adı da Sakalardı. Yani İskitler ve Sakalar aslında aynı halk. Şimdi kim olduklarını anladığımıza göre haritamızda biraz daha derine inelim. İskitlerin kültürel mirasına, yani onları onlar yapan destanlarına ve sanatlarına bir göz atalım. Ve karşınızda Tomris Hatun. O sadece bir kraliçe değildi. Türk tarihindeki bilinen ilk kadın hükümdardı. Efsanevi Amazon savaşçılarının adeta bozkırdaki bir yansımasıydı. Duruşu bile gücünü gösteriyor. Ama Tomris Hatun bize sadece savaşçı ruhlarını hatırlatmıyor. Bakın ne diyor? Bozkır kuyumculuktan. İşte bu ifade İskitlerin tarihe geçen o meşhur unvanının şifresi. Bozkır'ın kuyumcuları, altını ve diğer madenleri o kadar ustaca işliyorlardı ki bu unvanı sonuna kadar hak etmişlerdi. Şimdi şu kavanoza odaklanın. Üzerinde bal yazıyor. Bal. Bu basit tekrar bize çok önemli bir geleneği hatırlatacak. Bal ballar. Nedir bal bal? İskitlerin ölen kahraman savaşçılarının mezarlarına diktikleri ilk anıt taşlardır. Yani tarihteki ilk mezar heykelleri diyebiliriz. Ve şu meşhur dize, Alper Tunga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? Bu dize Türk edebiyatının bilinen en eski ağıtlarından birinin başlangıcıdır. Büyük İskit Hakanı Alper Tunga'nın ardından söylenmiştir. Tabii ki tek destanları bu değil. Diğerini nasıl hatırlayacağız? İşte burada yine zekice bir kelime oyunu devreye giriyor. Alp Ertunga şurada mangal yapıyor. Oradaki şu bize İskitlerin diğer büyük destanı olan şu destanını hatırlatıyor. Ve şimdi hafıza haritamızdaki turun son bölümüne geldik. Bu bölümde İskitlerin Bozkır'daki gündelik yaşamına, özellikle ata ve ahirete dair inançlarına odaklanacağız. Bir İskit düşünün. Onu atsız hayal edebilir misiniz? İmkansız. Çünkü onlar için at her şeydi. Sadece usta biniciler değil, aynı zamanda atçılık tarihinde adeta birer devrimciydiler. Atı ilk evcilleştiren onlardı. Bugün kullandığımız eğeri icat eden onlardı. Koşum takımlarını ilk kullanan yine onlardı. Haritadaki Bozkır kuyumculuk yazan at arabası ise sadece sanatlarını temsil etmiyor. Aynı zamanda onların yaşam tarzının da bir özeti. O araba Karadeniz'in kuzeyindeki uçsuz bucaksız bozkırlarda sürekli hareket halinde olan yarı göçebe hayatlarının en güçlü sembolü. Gelelim Alper Tunga'nın şu isteğine. Benim mangalımla birlikte gömün. İlk duyunca komik gelebilir ama aslında bu cümlenin arkasında İskitlerin en köklü inançlarından biri yatıyor. İskitler ölümden sonra bir hayatın var olduğuna ve bu dünyadaki eşyalarını, aletlerini, hazinelerini, hatta mangallarını öbür dünyada da kullanacaklarına inanırlardı. Bu yüzden ölülerini en sevdikleri eşyalarıyla birlikte gömerlerdi. Böylece hafıza haritamızdaki turumuzu tamamladık. Peki
Bu görsel kodlar gerçekten işe yaradı mı? Hadi küçük bir test yapalım. İSKİ logosu İskitler, ilk Türk topluluğu. Saka kuşu, İskitlerin diğer adı Sakalar. Tomris Hatun, ilk kadın hükümdar, Bozkır'ın kuyumcuları. Balbal kavanozu, ilk mezar heykelleri. Dize, Alper Tunga ve destanları. At arabası, yarı göçebe yaşam ve at kültürü. Mangal ahiret inancı ve eşyalarla gömülme. İşte gördünüz. Birkaç basit ipucuyla koskoca bir antik tarih artık zihninize kilitlendi. Başta karmaşık görünen bir konu, doğru anahtarlarla ne kadar kolay ve kalıcı hale geldi değil mi? Artık İskitler dendiğinde aklınıza sadece kuru bir isim değil, bütün bu canlı hikaye gelecek.